Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir fermuarlı astar çalışması yapacağız. Yani aslında bir iç çanta yapacağız sizlerle. Bunu dilediğiniz gibi hazırlayıp sonrasında tüm çantalarınızın içinde kullanabilirsiniz. Çok güzel teknikler vereceğim bu videoda size. Umarım faydalı olur diyorum. Ufak hatırlatmamı da yaptıktan sonra videoya hemen hızlıca başlamak istiyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olur, videolarımı beğenir, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Haydi başlayalım. Şimdi ne yaptık? Yine her zamanki gibi dak ketenden kumaşım var. Toprak rengi diye geçiyor. Bakın kumaşımızı şu şekilde ikiye katladık. Alt tarafında ek yok. Bakın. Yani şöyle açtığımızda bu kumaşı uzun, şöyle bakın uzunca bir kumaş. İkiye katlayarak kesiyoruz çantamızın kumaşını. Şimdi hemen ölçüyü söylüyorum. Tabii ki de siz bunu dilediğiniz boyda, istediğiniz çanta için yapabilirsiniz. Bakın kumaşı ne kadar kestim? Kumaşı 43 santim kestim. Ancak ben bakın şöyle baktığımızda çantamız 39 santimlik bir ene sahip olacak dikildiği zaman. Burada gizli dikiş tekniğini göstereceğiz. O yüzden yan payımızın büyük olması lazım. Bunu unutmuyoruz. Boyuna geldiğimizde ise bakın boy olarak toplam 42 santimlik, şöyle biraz kaydırayım. 42 santimlik bir kumaş, ancak çizdiğim yere bakıyorum 40 santim. Bakın 1 santimde ağızdan şu şekilde payını vermiş olduk. Sonrasında bu 4 köşesine de şöyle göstereyim size. Şu tarafından göstereyim. Şöyle bakın. Bunun burası tam 1 santim değil ama şöyle 4,5 diyebiliriz. 4,5'a 4,5 çizdim. Bütün 4 köşesine de 4,5'a 4,5 çizdim. Bakın nasıl kestiğimi göstermek için 2 köşesini kestim, gösterdim sizin için. Aynı şekilde bu 2 köşeyi de keseceğim. Dikiş aşamasında, makine aşamasında zaten hepsini detaylı olarak sizlere vereceğim. Şimdi geldim, bir de fermuarlı bir cep yapacağız bu çantamıza. Fermuarlı cep çalışırken tabii ki de normal çanta içi astar olduğunda farklı çalışıyoruz ama biliyorsunuz bu başlı başına bir çanta. Yani file çantamızın içine oturtacağımız bir çanta. O yüzden içine de bir fermuarlı iç cep yapmak istedim. Bunun için ne yapıyorum? Hemen göstereceğim. Şimdi cebimi dilediğim ölçüde ne kadar hazırlamak istiyorsam o büyüklükte keseceğim. Ben nasıl bir ölçü tercih ettim hemen size söyleyeyim. Şöyle 26'ya 24'lük bir kumaş hazırladım. Normal tek kat, bakın bu. Sonrasında üzerine eni aynı olacak şekilde şöyle yaklaşık, yani 5 santim yeterli normalde. Ben bu parça öyle vardı, direkt koydum. Hiç önemli değil bu. Yani bu şöyle söyleyeyim, 5 santim yeterli olur sizin için. Sonrasında şimdi kullanacak olduğum fermuarı da aynı büyüklükte kestim. Bakın bu metre halinde satılan fermuarlardan, ama siz dilerseniz normal fermuar, böyle kısa fermuarlardan da alabilirsiniz. Şöyle benim için 1,5 santim yeterli oluyor. Yani şu fermuarın şu şekilde diktiğimizde görünen kısmı 1,5 santim benim için yeterliydi. O yüzden 1,5 santim olacak şekilde bakın dikdörtgenimizi hazırladık. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle cebimizi hazırlamamız gerekiyor. Yani cebimizi yapacağız çantanın tek kanadına. Mesela şimdi bunun içi burası ya. Buraya öncelikle cebimizi monte edeceğiz. Ondan sonra yan kenarları dikme aşamasına geçeceğiz. Dilerseniz artık buradan sonra makine aşamasına geçelim. Makine üzerinde dikerken bir taraftan da size göstermiş olayım. Bu şekilde cep çalışmak çok kolay gerçekten. Bakın hem böyle tek kat kumaş kullandık ama aynı zamanda çok da güzel, kolay bir cep hazırlamış olacağız. Yani şuna dikkat edelim. Bakın kumaşı 0'a 0 buraya dayamadım. Burada biraz daha fazla pay bıraktım. Burada daha az pay bıraktım. Bunu da söylemiş olayım. Yani ne kadar derseniz şöyle yarım santim, hadi 1 santim diyelim. 1 santim daha aşağıdan iğnelemiş
oldum. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Bakın bu şekilde çizdik. Fermuarı koyacağımız yeri ayarladık. Her şey hazır. Haydi o zaman makine aşamasına geçebiliriz diyorum. Evet, öncelikle hemen cebimizi hazırlamakla başlıyoruz. İlk olarak çantaya monte etmeden önce çantamızın fermuar aşamasını halletmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız çizdiğimiz şu ince uzun dikdörtgenimiz vardı. Şimdi hemen orayı dikiyoruz. Evet, sağlamlaşsın diye bakın birazcık daha ilerledik. Şimdi bu görmüş olduğunuz parçayı o diktiğimiz yerin ortasını keseceğiz. Hani şurada yapar mısın? Şimdi köşeleri de hemen dönebilmesi için şimdi parçayı dikkat edin ki dikişi de kesmeyin. Çevireceğiz. Şurada çevirir misin anne? Şimdi bu şekilde her yerini çevirip iğneleyip geliyorum. Evet, şimdi bakın çevirdik, ütüledik. Bu şekilde altına fermuarımızı yerleştirdik. Mutlaka yalnız bunu takmayı unutmayın. Sonradan geçiremezsiniz. Şimdi pır etraf şöyle dibinden bu fermuarı çantaya hemen monte edeceğiz. Tek ince dibinden bir dikiş dikiyoruz. Sonra artık zikzaklarla arka kısımlarını temizleyip çantamıza monte edeceğiz. Bakın fermuarı kaydırıyoruz bu şekilde diğer tarafa. Evet, bakın fermuarımız bu şekilde hazır. Bir aç kapa yapalım anne. Evet, görüyorsunuz şu şekilde. Tabii içine ip kaçmış. Onu çıkartırız. Bu şekilde bakın fermuarımızı monte etmiş olduk. Bu sayede böyle temiz bir fermuar görüntüsü yaptık. Şimdi biz çevireceğiz. Artık zikzaklarımıza başlıyoruz.
zikzaklarımızı yapacağız. Şimdi zikzaklar şu aralarına ip kaçmış. Evet. Şimdi zikzak yaparken ilk etapta önce şu fermuar ve kumaşın, yani tam fermuarın sınırından bir zikzak çekeceğiz. Sonra şu kalan fazla kumaşlarımızı keseceğiz onları. Makineyi zikzak ayarına aldık. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kenarlarını, fazlalıklarını hemen bu şekilde dikkat edin, dikişinizi kesmeyin. Evet. Şimdi de yan kenarlarını hemen zikzaklayacağız. Yani amacımız burada cebin içinde herhangi bir şekilde, çünkü çift kat çalışmadık bu sefer. O yüzden çantamızın kenarlarını içinde elimize attığımızda böyle sonradan iplikler çözülmesin. Evet, şimdi ne yaptık bir bakalım. Bakın, burada kat oluşmasın diye fermuarları şuradan kestim. Altındaki parçayla beraber şu kumaş tek kat kalsın diye. Şu iki tarafından aynı şekilde kestik. Sonrasında bakın 3 tarafını şu şekilde ütüyle kıvırdım. Burasını kıvırmıyoruz çünkü şimdi göstereceğiz. Çantaya bunu dikip daha sonra çevirdiğimizde zaten orası kıvrılmış gibi dikilmiş olacak. Bakın bu şekilde katladık, hazırladık. Yani çantaya monte ettiğimizde bu şekilde o zikzaklı kısımlar içinde kalmış olacak. Ama öncelikle çantamızın, tekrar söylüyorum, yan kenarlarını dikmeden bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Şimdi cebimizi ne yapıyorduk? Tam orta noktaya takabilmek için öncelikle çantamızın tam ortasını buluyorduk. Astarımızın ikiye katlıyorduk, iz yapıyorduk bir öncelikle. Sonrasında aynı işlemi cebimiz için yapıyorduk. Cebimizin de tam orta noktasını buluyorduk. Ve bu şekilde iki orta nokta çizgisini tam denk gelecek şekilde koyduğumuzda fermuarlı cebimiz tam çantanın merkezine, ortasına denk gelmiş oluyordu. Bu kısım önemli. Çünkü eğer hesaplama yapmazsanız sonrasında cebiniz sağda solda kayık olarak kalmış olabilir. Bunun için bakın şöyle hemen masanın kenarında yapabilirsiniz. Bir iz, yani ortayı belirlemek adına. Şimdi aynı şekilde bunun da sadece iki kenarına yapsanız yeter. Yani ortada koca bir çizgi çekmenize gerek yok. Aynı şekilde, hatta iğne tutturalım buna, iz olmasın. Orta noktasını bulalım. Şu şekilde katlayın. Orta noktasına bir iğne geçirin. Diğer çiftli ceplerde buna da iz yapmanız gerekiyor. Çünkü tam o noktadan ortadan dikiş yaptığımız için, ama bunda dikiş olmayacağı için orta noktalarını şöyle bir iz koyarsanız çantaya monte ederken koyduğunuzda hizalaması kolay olsun diye. Şimdi buna da iz yapmıştık. Getirdik. Bakın çantamızın içi burası. İçine gelecek yere getiriyoruz. Bakın tam buradaki iz yaptığımız nokta şurası. Onu iğneye denk getirdik. Bunu iğneye denk getirdik. Şimdi bu parçayı şöyle baş aşağı çeviriyoruz. Baş aşağı çevirdik. Öncelikle buradan şöyle bir makineye hemen başlayalım, dikelim. Tabii yerini güzelce bir hizalayalım ilk önce. Evet, şimdi yerini hazırladık, işaretledik. Şimdi astarla çantayı buluşturuyoruz.
mutlaka başlangıç ve bitiş yerlerinde sağlamlaştırın. Çözülme yapmamış olsun. Evet, bakın bu şekilde çevirdiğimizde şimdi düzgün bir şekilde ağız kısmı hallolmuş oldu. Tabii bunun düzgün durması için buradan bir tane aynı dikişin devamını burada da geçireceğiz şimdi. Hemen dibinden, sınırından evet, bakın bu şekilde dört kenarımızı dolaştık. Artık astarımızın cep kısmı hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen yan dikişlerine geçiyoruz. Yan dikişlerini dikeceğiz öncelikle. Burada gizli dikiş dediğimiz tekniği uygulayacağız. Nasıl bir teknik bu? Öncelikle bu teknikte yan dikişler 2 kere dikiliyor. Böylelikle şu kenar pisliğimiz o yan dikişin içinde gizlenmiş oluyor. Şimdi önce ne yapıyoruz? Önce yüzünden. Bakın çantanın iç kısmı burası. Çantanın iç kısmı üstte olacak şekilde kenardan hatırlarsanız şöyle bir dikiş payı bırakmıştık ya, o payın yarısındayız bakın şu anda. Yani hemen ucundan yarım santimden dikiyoruz. Şimdi aynı işlemi diğer tarafa da yapıyoruz. Yine bakın çantamızın cep kısmı üstte bakın şu anda. Yani çantamızın içindeyiz. Evet. Şimdi çeviriyoruz bakın. Dilerseniz yine can dikişlerini burada ütüleyebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde elinizle de düzeltebilirsiniz. Ama dikişleri mutlaka düzeltin. İki tarafta eşit olacak şekilde. Şimdi bunun tek tarafını göstersem zaten yeterli olacak. Diğer tarafını da, kenarını da aynı şekilde, aynı mantıkla dikeceksiniz. Bakın artık çizdiğimiz kısımdayız. Görüyorsunuz. Çizdiğimiz kısımdan, yani bir nevi dışarıda bir pat gibi. Bu yöntemi, bu yan dikiş yöntemini mutlaka file gibi olan bol delikli çantalarınızı astarlarken kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde hem içi hem dışı temiz bir görüntüde olacak. Yani filelerinizin içinden o astarın pislik iplik kısımları gözükmemiş olacak. Onu böyle buradaki iki dikişin, bakın şu iki dikişin arasına gizlemiş oluyoruz. Yani böylece dışı da temiz oluyor, içi de temiz oluyor. Evet, şimdi geldik fermuar aşamasına. Bakın kenarlarımızı bitirdik. İki tarafta da görüyorsunuz. Böylece hem iç hem dış temiz oldu. Çevirince içini de göstereceğim. Şu an çantamızın dışındayız. Şöyle göstereyim. Ağız kısmını boyunda fermuarımı kestim, hazırladım. Bakın dışına fermuarımızı bakın ters koyuyoruz. Burası fermuarın yüzü, burası tersi. Tersinden koydum. Bunu niye bu kadar aşağıya koydum derseniz şöyle açıklayayım. Burası ağız kısmıydı, delik kısmıydı. Zaten biz hizamızı ona göre almıştık. Yukarıda pay çok olduğu için buradan fermuarımızı çektiğimizde şöyle temiz kısmı görünsün kumaşın diye.
Şimdi hemen çekmeye başlayalım. Bakın iki tarafı da. Şimdi bir tarafını göstereyim. Diğeri zaten aynı. Unutmayın yalnız. Çantanın dışı burası. Dışındayız. Fermuar ters. Bakın fermuarın yüzü aşağıda. Bu şekilde şimdi boydan boya dümdüz dikeceğiz. Bu şekilde fermuar dikmek çok kolay. Evet. Şimdi aynı şekilde buradaki işlemin aynısını diğer tarafta da hemen dikip geliyorum. Şimdi iş cepte olduğu gibi bakın dikişimizi yaptık. Yine zikzakla buradan bir başlayacağız çekmeye şu üzerinden. Hemen sonrasında şu fazla parçalarımızı keseceğiz, temizleyeceğiz tekrardan. Hemen iki parçayı birbirine zikzakla hem birleştiriyoruz hem temizliyoruz. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için de hemen dikip gelelim. Evet, şimdi bakın fermuarımız dikilmiş oldu. Çantamızın içine döndük. Kestim fazla payı. Fermuarın artık başlığını taktım. Takarken şöyle takıyorum. Onu da söyleyeyim. Bir kere takıyorsunuz. Komple bir geçiriyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Tekrardan takıyorsunuz. Ortaya getirip bırakıyorsunuz. Şimdi bakın çantamızın içindeyiz. Artık ne yapacağız? Şu kısımlarını çalışacağız. Burada bakın biraz önce hatırlarsanız şöyle bakın kare parçalarımız vardı ya kestiğimiz. Normalde şöyle kesmiştik. Ne yapıyorsunuz? Şu şekilde döndürüyorsunuz ve şimdi bunları birbirine şöyle çok büyük geniş bir şekilde değil de şöyle hemen yarım santimden dikeceğiz. Biraz geri. Şimdi bunları daha sonra çevirdiğimizde bir kat daha dikeceğiz. Yine aynı şekilde bu dikişler içine gizlenmiş olacak. Evet, şimdi diktiğimiz yeri çevirdik. Bakın dışarısı bu şekilde. Hemen şurada göstermek istiyorum. Bir tarafını yaptık. Dışarıdan bir turda bu şekilde diktiğiniz zaman çantanın içine bir göstersen annem köşeyi. Bakın çantanın içinde görüyorsunuz bu şekilde böylece dikiş gözükmemiş oluyor. Bu en önemli püf noktalarımızdan bir tanesi. Şimdi aynısını diğer köşeye de yapalım hemen. Orayı da hemen dikiyoruz. Evet. İplerimizi temizledik. Bakın bu şekilde dışarıdan böyle içeriden de biraz önce gösterdiğim gibi temiz bir görüntü olmuş oldu. Dışı bu şekilde yaptığımızda çantanın böyle dediğim gibi patlı gibi oluyor. Yalnız şuna çok dikkat edin. Bakın biz burada şimdi bunu diktiğinizde bir tarafa katlanmış oluyor ya bu yan parça. Bu yan tarafa katlanmış parçanın şimdi ağız kısmını birleştireceğiz. Burayı birleştirirken de aynı yöne yatmasına dikkat edin. Yani mesela aşağıda sağa yattıysa burada da sağa yatsın. Eğer bir sağa bir sola yatırırsanız o zaman hoş bir görüntü olmaz. Şimdi artık geldik. Bitiyor bakın. O kadar kolay hazırladık ki. Şimdi şu uçlarını da aynı şekilde birleştireceğiz ama bu sefer geriye dönüp bu şekilde pat yapamayacağız. Pat yapamadığımız için de haliyle ne olacak? Bu sefer bir biye hazırlayacağız buraya. Onun da hazırlanışını göstereceğim. Aynı zamanda ben böyle fermuarı tutarken kolay çekilsin diye bakın iki tane şöyle normal bir ne diyoruz buna, biye diyoruz. Hazırladık, diktik. Bunu bu şekilde buralara koyacağız ki hani böyle rahat bir şekilde tutabilelim. Dilendiğinde bir sap takılabilsin. Dilendiğinde de elimizde rahat tutabileceğimiz bir tutma sapı olacak buralarda. Şimdi dilerseniz artık o aşamalara geçelim. Evet, geldik artık ağız kısmına.
Bakın şu ağız kısmında biliyorsunuz alt köşelerde gizli dikiş tekniğini kullanmıştık. Bakın görüyorsunuz temiz bir görüntüsü vardı iki tarafta da. Ancak ağız kısmına geldiğimiz zaman artık burada onu yapamayacağımız için ne yaptık? Bu sefer gördüğünüz gibi bir biye çalışması yaptık. Yani aslında bir parça kesiyoruz. Bu kestiğimiz parçayla oradaki dikişi bu şekilde kapatıyoruz. Bakın şimdi yine geldik buraya. Ben dediğim gibi şu şekilde biritler hazırladım. Böyle tutma sapı, elinizi rahatça tutup fermuarı çekmek için. Bu iki tarafa da bundan taktım. Bu şekilde parçayı buraya koyduk. Yine burayı da ağız ağza getirdik. Şimdi gördüğünüz gibi bakın o yapacak olduğumuz biyeyi de buraya taktık, hazırladık. Şimdi bunun nasıl ağız kısmının hem dikip hem de bu biye çalışmasını yapacağız. Hemen onu gösteriyorum. Bakın bu şekilde önce bir iğneliyoruz. Ben bunu göstermek için dışına çıkartmıştım. Tekrar diğerlerinin hizasına getirdik. Şimdi çevirdiğimizde çok daha net bir şekilde görebileceksiniz. Bakın çantanın iç kısmındayız. Şimdi bir elin tek tarafını tutturduk bu şekilde. Evet. Şimdi içerideki fazlalığı bu şekilde kesiyoruz. Şimdi bakın. Şöyle biraz daha yakından detaylıca göstereyim. Önce bir ucunu kıvırıp sonra üzerine bu şekilde katlıyoruz. Hazır biyelerde satılıyor. Dilerseniz metreyle onlardan da alabilirsiniz. Ben renk bulamadım. O yüzden kendi kumaşından yapmaya karar verdik. Evet, şimdi dikiyoruz bu kısmı bir daha. Evet bakın bu tarafı da bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi çevirelim. Bakın bu şekilde. Bakın dışı görüyorsunuz, hiçbir yerinde herhangi bir şekilde dikiş gözükmüyor. Yani uçları, püskülleri, ipleri gözükmüyor. Tabii ipleri temizleyeceğiz şimdi.
Ağız kısmı bu şekilde fermuarlı, kastettiğim buydu. İşte o içine koyduğumuz biritler sayesinde hani elinizle rahatça tutup çekebilirsiniz. İçine açtığımızda ise bakın şöyle bizi içinde de bir iç cep karşılamış oluyor. Oldukça kullanışlı bir çanta oldu. Dilerseniz içine de bir şeyler koyayım ve böylece finalde kesemizin, yani fermuarlı kesemizin son haline tekrardan bakalım. Bakın öyle bir astar, şimdi tek katla bu tarz çantaları çalıştığımızda çift kat çalışmak kolaydır. Yani içini dışını tertemiz yaparsınız. Ama tek kat çalıştığınızda da yine iplerin, o kumaşın püsküllerinin çıkmasını engellemek için yöntemlerimiz var. Şu şekilde şöyle rahat tutabilinsin diye bakın 2 tane birit koydum buralarına. Hani şöyle tutup çekmesi, şuradan şöyle tutup çekmesi çok daha kolay olabiliyor. Oldukça büyük bir hacme sahip çantamızla bakın içine şöyle küçük 2 tane yastık koydum. Formunu görebilin diye. Bakın hiçbir yerinde, hiçbir şekilde şöyle içini de göstereyim, iç köşesini de. Bakın hiç bir yerinden ip çıkmıyor. Siz dilerseniz bu patları dışarıda da bırakabilirsiniz. Dilerseniz bunları içeride de bırakabilirsiniz. Ben bu şekilde dışta olmasını tercih ettim. Dışarıdan görünen tek şey cebi diktiğimiz için cebin bakın dikiş yeri. Onun dışında herhangi bir şekilde görünen yok. İçine fermuarlı bir cep yaptık. Bakın görüyorsunuz. Şu şekilde. Ben toprak rengi dak kumaş kullandım. Siz dilediğiniz kumaşla yapabilirsiniz. Şöyle hemen bakın yastıklarımızı tekrar içine koyalım. Evet. Bakar mısınız nasıl güzel oldu? Yani gerçekten orijinalini, yani belki de çok daha güzelini yaptık. Çantayı özellikle astarını da içine koyduğumuzda bakın son derece güzel. Formu o kadar güzel oldu ki. Buraya kadar benimle bu videoyu sabırla izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın diyorum. Görüşmek dileğiyle.